Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belli bir tarih aralığındaki en yüksek ve en düşük iki değerin hangi tarihte gerçekleştiğini çizgi grafikle nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnek çalışmada gün ve gün bir yıllık birim fiyatların hangi tarih aralığına denk geldiğini görselleştirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Buradaki kırmızı çizgiyle en düşük ve en yüksek fiyatları görselleştirmiş olduk. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya. Özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Buradayken ekleye geliyorum ve şu grafiğimi seçiyorum. Düzgünleştirilmiş çizgileri ve işaretçileri olan dağılım. Grafiğimi biraz büyüteceğim. Şöyle. Şöyle de büyütelim. Burası seçilirken görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimi seçiyorum. Buradan biçimden dolgusunu kaldırıyorum. Ana hattını kaldırıyorum. Biraz daha şöyle büyüteceğim. Grafiğin başlı olmasın. Dolgu yok diyelim. Şöyle biraz aşağı çekelim. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra tekrar veri seç. Ekle diyorum. Başlık vermeyeceğim. X değeri olarak şurası. Y değeri olarak ise şunlar. Şurada görünüyorlar. Burada görebilirsiniz. Şimdi isterseniz şunun rengini değiştirelim. Daha öncekinde ben bu şekilde bu renk yapmıştım. Bu sefer de şöyle turuncu olsun. Tabi işaretçisini de değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle, yoksa mavi olarak kalacak. Şunu seçelim. İşaretçiyi de o renk yapalım. Çizgisini de aynı renk yapalım. Şöyle olsun. Bu kırmızı olarak kalsın. Şimdi şuradaki zaman çizgisini en baştan ve en sona getirmek için şöyle yapmam gerekiyor. Öncelikle şunu alacağım. Şuraya aldım. Bir de buradaki en son tarihi alacağım. Onu da buraya aldım. Yapıştırdım. Şöyle açalım. Bunu tarih değil genel yapacağım. Şuradaki şu sayıyı görüyorum. Şunu seçiyorum. Ekseni biçimlendir. 44 562 şuraya yazıyorum. Şuraya da 44 926 yazıyorum. Evet, yanlış yaptık. Şuraya 926 şöyle olacak. Şimdi oldu. Yani ben buradaki başlangıç ve bitiş tarihlerimi buraya yazmış oldum. Şunu siliyorum artık. Şurayı da %100 yapalım. Sıfırdan başlasın. Yüzde bitsin. Bunlarla işim kalmadı. Silebilirim. Şu tabii kalsın. Bunun da yönünü şöyle yapalım. Şöyle yatay açı verelim. Aralığı bu şekilde kalsın. Bunu kalın yapalım ve büyütelim. 10 iyidir. Böyle kalsın. Diğer çalışmamda kılavuz çizgileri var mı ona bakacağım. Yok. Bunları kaldıralım. Kılavuz çizgileri olmasın bunda da. Böyle olsun. Şimdi veri etiketlerimizi ekleyelim. Tabi sadece şunu seçeceğim. Sadece bunun etiketlerini istiyorum. Şunları seçiyorum. Tabi sadece bunu seçeyim. Bunu alta alalım. Şunu üste.
Daha sonra yine ver etiketlerini biçimlendir diyorum. Şuradan şunları seçeceğim. Tamam diyorum. Değer olarak kalsın. Tarih olarak da kaldı. Noktalı virgülde ayrıldı. Tabi bunu tekrar düzenleyelim. Şuraya gelelim, kalın yapalım ve biraz büyütelim. Grafiğimi seçeyim, şunu kapatalım. Grafiğimi seçeyim ve son ayarlamaları yapalım. Şöyle. Buradan büyütelim. Biraz da sağa doğru büyütelim. Evet, grafiğimiz neredeyse tamamlandı. Şimdi şöyle yapalım. Örnek çalışmamdaki formülleri direkt alayım ben buraya. Örneğin şu. Ctrl C diyorum. Şuraya. Bunu kopyalıyorum. Ctrl V. Aşağı doğru çektirdim. Şimdi şuraları alalım. Şöyle göstereyim. Bu D3 diyor. Ctrl C, yani şunu alıyor. Şu alttakini. Şuna geliyorum. Bu formülü alacağım. Ctrl C. Ctrl V diyorum. Bunu Ctrl Shift Enter'la süslü parantezler için alıyorum. Bu formülün nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız şu an videomun sağ tarafında linkini verdiğim sağdan sola doğru ters yönlü düşey ara nasıl yapılır adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar buraya geliyorum. Şunları alacağım şimdi. Önce bunu alayım. Burası maksimum değeri alıyor. Neredeki maksimum değeri? Şuradakini. Sonra şunu alıyorum. Ctrl V diyorum. Burada da minimum değeri alıyorum. Formüller şimdi hesapla diyorum. Nasıl çalıştığına bakıyorum. Şu an sarının içinde bu kırmızı görünmüyor. Şöyle yapalım. Şunu seçelim. Ve bunu siyah yapalım. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.